hikaye zaten ilk oluşmaya başladığımda benim tek hayalim Metin'le oynamaktı. Zaten karakter Metin'di. Masallara inanır mısınız? Ruhunu, kimliğini, hayatını farkında olsa olmasa da çok etkileyen şeyler masallar. Farkındalığında olmak bütün insanın serüveninde bizi daha güzel bir yere taşıyabilir gibi geliyor bana. Ne cümle kurdum ya. Çok güzel, çok güzel. Uzaklara bakıp falan dinledim ben. Aslında masalın bu sefer yaratıcısı sensin. Kendi masalını yazan kadınlar da var. Ve ben bunu biraz öğrenerek büyüdüm. Ama Metin, Hande de seninkinde olacak, öyle dedi. Ben çok isterim. Ben bir söz aldım. Kamerayı taşıyayım Metin. Deli misin? Her şey. Sonsuz kredi Metin'e. Evet. Kamerayı taşıtmayalım sana, öyle bir şey o kadar da değil. Aysun Öz'e başka şeylerden merhabalar. Bugün iki dünya bir dileği konuşacağız ve yanımda Hande Erçel, Metin Akdülger var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ne güzel sizi görmek. Özellikle de filmi izledim. Daha saatler oldu diyebilirim. Gece izledim çünkü hemen akabinde böyle sıcağı sıcağına sohbet çok keyifli olacak diye düşünüyorum ve çok sorum var. Gönderin gelsin. Teşekkür ederiz. Buyurun gelsin. Tabii Hande'den başlamak istiyorum olarak. öncelikle. Hande ile ilk defa röportaj yapıyoruz. Evet. İlk kez konuğum oluyor. Şimdiye kadar olamadı, bir şekilde kısmet olmadı. Ama ne güzel, kendi senaryonda, kendi hikayesini Evet, senaryo yazdığım bana ait değil. filminde. Evet, hikayesi bana ait. Hikayesi sana ait. Ne kadar güzel oldu. O yüzden ayrıca mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ben de öyle. Metin'le daha önce birkaç kez çok güzel, keyifli Evet. röportajlarımız olmuştu. Yine birlikte olmak çok güzel. Benim için de Tabii öyle. Ben hikayeyi soracağım. Evet. Böyle heyecanla hemen atlıyorum. Buyurun. Hikayeyi soracağım. Yani hep aklında olan bir hikaye miydi? Çocukluğundan getirdiğin bir tarafı var mı? Çünkü film zaten fragmanda da görüyoruz. O yüzden bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Oradaki kahramanların çocukluğundan başlayan hikayeleri var. Senin için de öyle miydi? Aslında şöyle, hep aklımda olan bir hikaye değildi. Sadece 5 yıl önce bende ufak kıvılcımları yanmaya başladı. Ve acaba ben bir hikaye anlatıcısı olabilir miyim diye yanmaya başladığım bir süreç oldu. Sadece hikayenin içinde şunlar var benden. Evet, çocukluğumda da böyle bir insandım. Çocukluğumda da hep hayaller kuran, dilekler tutan bir insandım. Ve bunun hikaye yansımaları benden çok fazla detay var. Ama aslında 5 yıl önce bir dilek tutarak başlayan bir şey. Ne güzel. Sende de aslında dilekle başlamış Evet. her şey bir taraftan ve 5 yıl sonra da şimdi buradayız. Gala öncesinde röportaj yapıyoruz. Sormayın, çok heyecanlı bir şey. Gerçekten güzel bir şeymiş. Hani başka bir yol açılıyor gibi hissediyorum benim için. İnşallah insanlar da sever. Umarım böyle şeyler yapmaya, tarz hikaye anlatmaya, hikaye anlatmayı becerebilirim. Öyle bir süreç beni bekliyor şu an. Evet, ne güzel. Metin tabii Hande'nin hikayesine dahil olmak. Bir de bir taraftan şöyle bir yanı var mıdır diye aklıma gelmedi değil izlerken. Röportaj yapacağını bilince insan başka türlü izliyor film ve yapımları tabii. Oyuncu bir arkadaşının bir hayaline tanıklık etmek, hatta onun o projesinin içinde olmak, daha farklı okumanı ya da daha farklı bir gözle bakmanı sağlıyor mu? Yani aynı işi yapıyorsunuz hani bir taraftan. Ya şöyle, meslektaşlarımın böyle bu tür sanatsal edimlerde bulunması diyeyim. Yani sadece hikaye yazarlığı değil. Hande aynı zamanda işte çok yönlü olan, resim çizen, sanatla ilgilenen biri. Ama ben bu hikayeden önce, yani bu hikayeyle karşılaşmadan önce birebir tanımıyordum Hande'yi. Ve açıkçası söyleyeyim, ben çok yoğun çalıştığım bir dönemden çıkmıştım. Ve senaryo bana geldiğinde, ilk hali bana geldiğinde öyle diyeyim. Ya büyük ihtimalle hani değerlendiririm ama hani merakımdan okudum biraz ve tek oturuşta bütün senaryoyu bitirdim ve beni çok heyecanlandırdı. Çok güzel bir şey hissettirdi bende. Böyle şu an daha karanlık hikayelerin daha yoğunlukta olduğunu düşündüğüm bir zamandayım. Belki benim bakışımla da, benim okumamla da ilgili olabilir ama dünyanın da böyle biraz daha vicdanın, sevginin, insanların daha uzaklaştığı bir dönemindeyiz gibi geliyor bana ve böyle bir dönemde böyle bir hikaye yazması, böyle masum çocukluktan gelen böyle bir dost bir hikaye beni çok heyecanlandırdı. O yüzden içinde olmak ekstra, hem mesleki olarak hem de meslektaş olarak hem de
ya nasıl söylesem, Ben söyleyeyim biraz dur Metin yerine. söyleyeceğim. Dur söyle. Toparlayacağım. Yani sıcaklığı çok hoşuma gitti. Evet. Ya vicdanlı bir şey görmek çok hoşuma gitti. Böyle silahların, külahların konuşmadığı, biraz daha kalplerin konuştuğu, gözlerin konuştuğu, yormayan, insanlara da böyle bir şey vaat eden bir şeyin içinde olmak çok istediğimi fark ettim. Ve çok büyük bir şevkle, özgüvenle girdim içine. Böyle bir şey olduğu için Evet. diyebilirim. Evet. Aslında şöyle, o hikaye zaten ilk oluşmaya başladığında benim tek hayalim Metin'le oynamaktı. Zaten karakter Metin'di. Ha, ne Ve güzel. bu oluşumda yıllarca beklemesine rağmen hikaye, aklıma başka hiçbir isim olmadı. Ve Metin'e ilk daha bu iş gittiğinde Metin öyle yüce gönüllü, öyle yetenekli bir oyuncu öyle ki. şeyler? Evet, Utanıyorum valla. o kadar Sıcak yüce sıcak oldu. gönüllü biri ki. Zaten benim böyle bir adım atıyor olmamdan kaynaklı işin içine girmek istedi. Geri kalan her şey, biliyorum ki onun için geri kalan her şey sonradan geldi. Yani o senaryodaki detaylar, her şey sonradaydı. Ben onun gözünde hissedebiliyordum onu. Ya sırf ben böyle bir şey yapıyorum diye bana yardımcı olmak için, bana destek olmak için. Gerçekten kendini her zaman emindim Can'ın onun olduğundan. Ama benim tahminimden, hayal ettiğimden çok daha başka bir yere koydu Can'ı. O yüzden Metin de benim için çok daha başka bir yere konumlandı. Evet. Karşılıklı hislerimiz vallahi bu konuda. Gerçekten öyle. Şeydi ya, setteki geçirdiği, yani sahneler ilerledikçe Keçen'in de çok büyük etkisi var. Yönetmenimizin de çok büyük etkisi var burada. Ekibimizin de çok büyük etkisi var. Çünkü böyle daha sıcak bir hikayenin içerisinde olunca setteki işleyiş, insanların ritmi bile değişiyor ve daha güvenli bir alan yaratabiliyorsunuz. Hani risk alınmayan güvenli bir alandan bahsetmiyorum. Kendini güvende hissetmekten Evet. bahsediyorum. Bu sert bir sektör, öyle diyeyim. Herkesin de artık malumu olan bir şey bu. O yüzden kolay değil böyle bir dünyanın içerisinde sürekli göz önünde olmak ve mesela Hande için hikaye anlatıcısı olarak bu işin içerisine kendisini koyması bence müthiş bir şey bu. Ve ilham olur diye düşünüyorum insanlara. İlham olmasını da isterim. Evet. Çünkü buna ihtiyacımız var bence. Evet. Kesinlikle. Tabii Hande izlerken şunu da hissediyor insan. Yani öyle özlediğimiz, hani Metin'in de dediği gibi özlediğimiz yerlere dokunmuşsun ki kalbimizde öyle özel teller var. Oralara böyle dokuna dokuna ilerlemişsin. Tabii hepimiz gibi sen de özlüyorsun muhakkak ki pek çok şeyi çocukluğumuzda. Hep iyi taraflarını da hatırlarız tabii bir taraftan ama mesela en çok özlediğin nelerdi ve en çok vermek istediklerin nelerdi? Özet bir şey söyleyeyim, özet bir cümle. Bu hikayede bende yer bulan cümle şu. Gerçekten kalbini güzellikle koruyabilen insanların anlayabileceği bir hikaye. Şimdi öyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık bu kalpler kötü şeylerle, nefretlerle, kötü enerjilerle dolmaya başladı. Ama biz hala buradayız. Bizim gibi insanlar var. Bizim gibi çocuklar. Biz hepimiz çocukken böyleydik. Ve o kalbini gerçekten negatifle doldurma. Çocukluğunu hatırla. Çocukken kendine verdiğin sözü hatırla. Ne olmak istediğini. Ama hayatın seni nereye getirdiğini. Aslında birçok şey vermek istedim. Ve bunları yaparken de karşıma hep çok güzel kalpli insanlar çıktı. Ben bu hikayeyi ilk Elçin'e anlattığımda senaristimize, Elçin'in gözündeki o güzelliği görmek benim için mesela artık evet, bir kişi hikayeme inandı ve de o da bizden enerjisi verdi. Üzerine Metin, üzerine Keçe, zaten ekibim, bütün ekip o kadar kalbini koydu ki ve vermek istediğim mesaj, vermek istediğim cümle zaten sette yerini buldu. Evet. Şimdi öyle bir enerjiye çevrildi ki o da, bütün ekipçe biz tek kalp olduk ve bütün bu güzelliği yayması için bir iş yaptık. Ve işte dediğiniz gibi öyle bir enerjiyle izlediğinde insana bunu katıyor. Umarım da tüm o güzel anlamak isteyen insanlara anlaşılır. Bir de galiba niye Metin'i yazarken de düşündüğünü anlıyorum. Çünkü tabii çok güzel insanlar, çok güzel oyuncular, Evet. çok yetenekli, çok iyi kalpli, çok güzel, çok yakışıklı. Hani sizin gibi tabii ki çok sevdiğimiz arkadaşlarımız var ama Metin'in yeri, yani ben 3-5 röportaj oldu, uzun zamandır da tanışıyoruz ama onun yerini hep ayrı bir yere koyarım. Yani Ya, onun teşekkür ederim, enerjisi, Allah'ım.
Ayrıcalık gibi Metin'le olmak. evet. Evet. Metin'le oynamak da bir ayrıcalık. Teşekkür Gerçekten ederim. öyle. Yani o yüzden mutlu hani böyle Çünkü şeyler Metin doğru. hani çok güzel, çok değerli oyuncularla oynadım çok şükür. Ama Evet. Metin'de şöyle bir enerji var. Metin varını yoğunu, sen iyi ol diye, iş iyi olsun diye ortaya o kadar koyuyor ki bunu yani gerçekten onun o enerjisiyle zaten oynamak istiyorsun. Onun o enerjisiyle işe sarılmak istiyorsun. Ya ben ne kadar sarıldıysam benim kadar. Ya kendi bebeği gibi de oldu bu iş oldu. Öyle oldu gerçekten. Ne kadar güzel ama bir taraftan da şimdi Metin'i hani öyle tanıyorum. Senin ilk röportajımız ama senin o iyi kalbin, güzel enerjin de kameranın bu tarafına yansıyor ve sektörde de hep konuşurken kendi gazeteci arkadaşlarla da hani diğer profesyonellerle de diğer arkadaşlarla da ya çok tatlı, çok enerjisi çok iyi bir Teşekkür kız. ederim. İşte şöyle güzel, böyle şeker diye hep böyle anılıyorsun bir taraftan da. O yüzden hani çok güzel bir ikili olmuş kameranın karşısında. Yazdığın hikayeyle de çok güzel uyuşmuş. Yani her şey böyle bu filmde sanki yerli yerine oturmuş gibi. Ne mutlu böyle Kesinlikle. şeyleri duymak gerçekten. Evet. Çok mutlu oldum. O yüzden teşekkür hani böyle ederim. izlerken hani o sihirli dünyanın içine giriyorsun. Yazdığın sihirli dünyanın içine giriyorsun. Biraz dediğin gibi çocukluğumuza gidiyoruz. O yüzden çok güzel ve doğru bir zamanda ve böyle hani yılbaşı da yaklaşıyor şimdi. Evet. Çok doğru bir zamanda da hayatımıza girdi diye düşünüyorum film. Tepkiler de böyle olacak. Peki Keçe. Keçe'de başından beri aklında olan yönetmen miydi? Çalışmak istiyor muydun? Çünkü o da öyle çok naif ve çok iyi kalpli bir yönetmenlerden biri. Onun setlerinde de hani böyle astığım astık, kestiğim kestik bir hava yok diye Hiç biliyorum. öyle bir şey. Mükemmel bir yönetmen. Her zaman Keçe'yle çok çalışmak istedim ben. Hani her zaman. Ve aslında bildiğim, tanıdığım Keçe'den çok daha başka bir şey gördüm sette. Gerçek yönetmeni gördüm. Hani bende öyle bir şey uyandırdı ki hocam. Onun enerjisine girdiğinde zaten kendini oyuncu olarak bırakıyorsun. Artık ona teslim oluyorsun. Öyle bir yüksek enerjide, o kadar pozitif yaklaşımda, sadece bize de değil yani ekibine de öyle ve öyle bir atmosfere sokuyor ki seni, sen ister istemez onu yarattığı dünyaya ait oluyorsun. Öyle bir yönetmen. O yüzden çok şanslıyım ve inanılmaz inandı o da işe. Evet. Günün sonunda da hepinizin içine sinen zaten bir film çıkmış. Mucizelere inanır mısınız? Tesadüflere inanır mısınız? Başka hangi kelimeler yasaklı değil onlara bakıyorum. Masallara tabii ki masal diyebiliyorum. Masallara inanır mısınız? Hani bazen insanın hayatında biraz önce seninle su meselesini konuşurken kuantuma inanasım geliyor. Aynen. Dedin ya hani bazen benim öyle anlarım oluyor gerçekten. Ya şöyle diyeyim. Masal bir yandan... Ya, Can'ın mesela şunu söyleyebilirim Can'la ilgili. Arkeolojiyle ilgili biri. Ama buna böyle çocukken masallara inanmaya başlamasıyla bu yola girmiş ve bunu fark ettiği bir şey görüyoruz biz hikayede. Ve arkeologlar böyle bu süreçte inceleme fırsatım oldu. İsmail Gezgin'in kitaplarını okuma fırsatım oldu. Ve beni de başka bir yerle tanıştırdı. Yani insanın ruhunu, kimliğini, hayatını farkında olsa olmasa da çok etkileyen şeyler masallar. Evet. Çocukluğumuzdan beri bizim birbirimize ifade tarzımızı değiştiren, belki ideolojiler içinde kaybolmamıza da neden olan, dikkatli okumamız gereken, sorgulamamız, değiştirmemiz, bazen başka yönlerden bakmamız gereken bir şey olduğunu inanıyorum. O yüzden bu hikayenin içerisinde böyle masallardan, hikayelerden, gerçek bir hikaye masalından yola çıkarak böyle bir anlatı kurmak bence ilginç. İnsanlar bunu gördükleri zaman yani o kalbe dokunan şeylerden birinin ben o olduğunu düşünüyorum. O bir tel ve bazen kaybolabiliyor, bazen çok kalınlaşabiliyor, bazen çok incelebiliyor. Onun farkında olmakta fayda var. Yani hayatımızda hikayenin yerinin nerede olduğundan, nereye konumlandırdığımızdan onun farkındalığında olmak bütün insanın serüveninde bizi daha güzel bir yere taşıyabilir gibi geliyor bana. Ne cümle kurdum ya. Çok güzel, çok güzel anlattın. Uzaklara bakıp falan dinledim ben. Dalmayın öyle, ben uzun cümleler kuruyorum, kusura bakmayın.
Ama çok güzel cümleler kuruyorsun. Teşekkür Uzun ederim. ama bize geçiyor ve yani kurduğun cümlelerin şöyle de bir tarafı oluyor. Daha derinden bir yerden de bakabiliyoruz bir şey anlatırken. Özellikle bu konu tam hani sana göre. Zaten izlerken onu da düşündüm. Tam dedim Metin'e göre de bir konu olmuş. Bunun üzerine çok düşünmüştür ve hani anlatmak isteyeceği pek çok da şey vardır diye aklımdan geçti doğrusu izlerken. Anne senin için masallar, hani hikayenin aslında masalın bu sefer yaratıcısı sensin. Hani çocukluğundan beri çok inandığın, çok okuduğun, hani biraz da sürüklendiğin tarafları var mıydı? Yani öyle bir kız Evet, çocuğu öyle muydun? bir kız çocuğuydum. Kendi kendine masal uyduran bir kız çocuğuydum zaten. Ve bunu hani gerçekten yaşayan bir kız çocuğuydum. O uydurduğum masalların içinde büyüdüm. Ve o kadar uydurdum ki çok yanlış şeyler öğrendim belki de. Çok yanlış hatalar da yapmış olabilirim çocukken. Çünkü gerçekten bizim bildiğimiz masallar, bize öğretilen masallar. Yani şimdi bu konuya çok girmek istemiyorum ama bir tık daha kadının başka bir yerde konumlandığı masallar. Maalesef. Şimdi bir kadın olarak kendi masalını yazan kadınlar da var. Ve ben bunu biraz öğrenerek büyüdüm. Benim annem de böyle bir kadındı. Ve kendi masalını yazan kadın, kendi hikayesini anlatan kadın olmak, ben çok küçük yaşta buna başladığım için içimde bir yerde bu o kadar büyük bir duygu olarak beni büyüttü ki. Evet. O yüzden bu masal dediğiniz şeyin ben hani bir çocukluk olduğuna da inanmıyorum. Ben hala da bir masalın içinde yaşıyorum. Kendi yaşadığım küçük dünyada hala da masalların olduğuna inanıyorum. Ya bu biraz bakış açısıyla ilgili aslında. Ona Benden hiç tarafı gidebilecek bir kaybettim. duygu değil bu. Hiç onu düşünmüyorum. Kesinlikle. Böyle devam. Evet. Üretmeye devam. Peki bu masalların devamı gelecek mi? Sevdin mi hikaye yazmayı, bunun daha sonra senaryolaşıp film haline gelmesini? Sevdin mi? Devam edecek misin? Belki yönetmenlik var mı hayalinde? Yani sinemanın içinde yolculuğun nasıl devam edecek? Oyuncu olarak hep olacaksın. Yani çok yakışıyorsun bir kere Çok teşekkür kamera ederim. önüne. Ama arkasında da fena iş çıkarmayacaksın. Bunun emareleri geliyor yavaş Teşekkür ederim. yavaş. Sizden duymak çok güzel bunu. Umarım diyorum ya hani gerçekten bir hikaye anlatıcısı olmak bir hikaye anlatmakla olmuyor ya. Bunu çok yeni bir yolculuk benim için. Evet. Umarım ki birilerine dokunabilirim. Daha başka anlatmak istediğim şeyleri anlatabilirim. O günler umarım gelir. Evet. Çünkü şimdi büyük laflar etmek istemiyorum. Bu benim için daha yeni bir adım. Çok acemiyim şu an bu durumda. O yüzden ben sadece kalbimden bir dilek diledim. O dilek şu an tuttu. Bana inanan insanlar oldu. Evet. Ve bu inancımı devam ettirebilirsem, insanlar da seyirciler de bunu severse çok isterim ki bir sürü hikaye anlatayım. Ayrıca çok isterim ki Metin gibi bir hikaye anlatıcısında bir hikayesinde yer alayım. Evet. Var mı Metin sende böyle? Ben çizgi Planlar, roman, projeler. biraz daha Belki çizgi roman ölçekli. yaparız Metin. Evet. Niye olmasın? Yo, ben sürekli yazan biriyim ama çok yazdıklarımı ortaya çıkartma cüretinde bulunamıyorum ne yazık ki. Biraz kendime saklıyorum. Daha özgür bir dünya hayal ediyorum bunu yapabilmek için, öyle diyeyim. Ama yani mesela Hande bu konuda gerçekten bana da ilham oldu. Bir de yani Amazon'un şartlarıyla onun bu hikayeyi ulaştırabileceği yerlerle birlikte şimdi hikayeyi anlatacağız ve hikayeyi anlattıktan sonra canlanan bir şey. Şimdi Evet. insanlarda bunun nasıl bir etkisi olacak? Birçok yerde bu izlenecek. Ben çok kalpten hissediyorum. Çok farklı yerlerde, çok farklı insanların çok beklemedikleri yerlerine değecek bu hikaye ve güzel bir şey yaratacak. Bir diyalog imkanı yaratacak. Çünkü heyecan verici ya bu. Yani bu bir de Hande'nin dünyasına dahil olmak gerçekten çok heyecan verici. Yani şaşırtıcı falan demiyorum. Ben bekliyordum Hande'den böyle bir şey çıkmasını. Ama bu ölçekle başlıyor olmak hem bir yandan korkutucu ama bir yandan da çok heyecanlı ve bir şans. İkimiz için de bir şans bu bence. Evet. Bütün ekip için de. Korkutucu dedin. Öyle bir korktuğun bir tarafı var mı? Çünkü Tabii ki. bir oyuncu olarak hani çok iyi yapımlarda yer aldığın, zaten hani yer aldığın birçok dizi
çeşitli platformlarda oynuyor, dünyada çok ilgi görüyor. Bu da dediğin gibi dünyaya Aynen öyle. açılacak bir proje. Pek çok yerden şimdi sana yeni masallar da akacak. O masalın nasıl yansıdığını göreceksin bir taraftan ama bir taraftan da risk taşıyor sanki. Yani bu noktada o tedirginliğin, korkun, heyecanın. Şöyle aslında. Ben zaten çok Yok, hiç alakası yok ya falan. hiç heyecanlanan biri değilim. Hiç korkan. Ben gerçekten ya şu korkutucu, evet. Şimdi bir hikaye anlatıyorsun ama şimdi o kadar çok hikaye anlatıldı ki insanlar diyecekler ki bu hikayenin şurası bu gelmiş. Bir sürü şey olabilir. Şimdi bir sürü versiyon var. Bir hikayeyi nasıl anlatmak istediğimle ilgili. Benim isteğim burada herkesin kendinden bulabileceği, çocukluğunda izlediği bir filmden bulacağı bir his, şu an gördüğü bir yerde bir yılbaşı ağacından bulacağı bir his. Bunları bütünleştirmek istediğim bir hikaye bu. Yani ve böyle bir yolculuk. Bunu anlamak isteyen olur, anlamak istemeyen olmaz. Bu tarafı korkutucu, evet. Ve bunu yani anlatabilme cesaretini gösterdiğim için en azından kendime diyorum ki bir yolculuk başlattım. Ve buna inanan ekipler olduğu için, Tough Pictures, Amazon, ya o kadar büyük yerlerden buna inanan insanlar oldu ki. Şimdi ben bu yolculuk ne kadar korksam da birilerinin bana inancıyla başladım. O yüzden de korksam da ben her zaman her korktuğumu yaptım. O yüzden yapacağım da gibi duruyor. Evet, aslında senin karakterinin bence öne çıkan taraflarından biri de şu, Metin de bana katılacaktır büyük ihtimalle. Evet, çok güzel, çok naif, çok zarif, incecik bir kadınsın. Fakat bir o kadar da o narinliğin, zarifliğin arkasında çok güçlü bir kadın da var. Yani bu sektörün içerisinde bu kadar etki gücüne sahip bir oyuncu olup ki dünyada çok ciddi fan kitlen var. Ya sadece Türkiye'den bahsetmiyoruz. Dünyada çok ciddi bir fan kitlen var. Ama bunun arkasında yani o kadar büyük kitleye sahip olan insanları çok da yorarlar. Tabii çok da saldırırlar bir taraftan. Hepimiz de izliyoruz bunları. Ama yıkamıyorlar seni. Yani ne kadar güzel, bu kadar güçlü ayakta kalman. Evet, benim bir hikayem var. Evet, bana biri de inanıyorsa ben de bunu anlatacağım demek. Yani evet, masal çok güzel bir şey ve o filmin içerisinde ilham veriyorsun. Ama bence şu duruşunla daha büyük ilham veriyorsun. Çok teşekkür ederim. Bence Evet. O yüzden korkmadan anlatmak lazım. Teşekkür ederim. Çok Yanındayız. naif geçmedi. Her şey çok naif geçmedi ama Değil tabii. içindeki küçük çocuğa verdiğim sözler vardı benim de. Evet. Evet. Ama Ben- onları verdiğin Gerçekleştireceğim sözleri gerçekleştirmeye inşallah. Daha çok var. devam. İnşallah. Evet, evet. İlk tepkiler mesela insanlar bir takım filmlere benzetmişler. Ve bir yandan böyle bu şu demek, yani hazırlar aslında bir şeyi. Kendilerinden bir şey bulmaya, çok nefret ya da sevgi ya da başka bir şey üzerinden iletişim kursalar bile bu ilgilerini çekiyor. Ve bu ilgiyi kullanabilmek, bu ilgiyi değerlendirebilmek bence çok çok kıymet içeren bir şey. Çok. Evet, Bir de onu herkesin çok bir şans üsturuplu vermesi yapıyor. gerekiyor. Yani böyle çok naifçe, hani gelen saldırıları da çok iyi göğüsleyip aynı zarafetle de karşılık veriyorsun. Mesela onu da görüyoruz. O yüzden çok güçlü, çok güçlüsün. Çok teşekkür ederim. Ve bu Ama işte çok mesela takdir. hani şunu da eklemek istiyorum. Her zaman güçlü olmak zorunda da değiliz. Tabii, tabii. Evet, aynen, yani. aynen. Benim aynen. de çok kendimi iyi hissetmediğim zamanlar oluyor. Çok kötü şeyler, kötü günler geçirdiğim şeyler de oluyor. Hepimiz gibi. Evet, hepimiz Aynen. gibi. Ama işte ben kendime ve sevdiklerim de bana inandığı sürece ben bu şekilde devam edeceğim. Yolun açık olsun ama bir taraftan biraz önce değindiğin konu da önemliydi. Şimdi masal deyince dinlediğimiz, biz çocukken dinlediğimiz masalların aslında cinsiyet eşitliği konusunda çok da iyi bir yerde olmadığının farkına vardık ya şu günkü dünyanın içerisinde. Ya aslında burada ya çok da iyi bir durum yokmuş. Bu masal da o kadar da masum değilmiş dedik. Aslında buna bir cevap olarak da yola çıkman çok kıymetli bence. Çünkü onu hissettiriyorsun. Mesela Metin hani erkek karakter, kahraman olarak ve Metin olarak da böyle bir hikayenin içinde olmak, hani taraf tutmayan, sadece erkeği kahramanlaştırmayan bir hikayenin içinde olmak da ayrıca bir Ben buna İyi dikkat ediyorum hissettirir. genel olarak. evet. Yani kariyerimde ben bunu hep göz önünde tutarak bir takım seçimler yapıyorum. Ben bunun, yani kadın erkek cinsiyeti üzerinden hikayelerde işlenen şeylerin problematik olduğunu düşünüyorum ve bunların değişmesi gerektiğini düşünüyorum aslında.
Bu bazı insanlara hoş gelmeyebilir bu ama yani bu baskılanma durumu sadece bizim ülkemiz için geçerli değil. Dünyanın her yerinde bu. Evet. Ve bunun bir dönüşümü içerisindeyiz ve bu böyle şöyle gidiyor şu an. Evet. Bir anda çok İyi, faşizan bir evet. tarafa gidiyor, sonra daha özgürlükçü bir tarafa gidiyor ama bir dengesini bulacak ve bunun dengesini bulabilmesi için bizim daha cesur adımlar atmamız gerekiyor. Ve Hande bu cesur adımı kocaman atabilen biri. O yüzden onun her zaman yanındayım. Ve çok mutluyum onun hikayesinde olduğum için. Bu yüzden de. Evet. Evet. Hikaye işte nereden aslında tutsak böyle çok naif bir yere geliyor. O da ne kadar güzel bir taraftan. Tabii ben Odysseus efsanesini sormak istiyorum. Başından filmin sonuna kadar o kitapla birlikte aslında ilerliyor. Aslında bir aracı o. Evet. Evet. Onu araç olarak Evet. belki bir metafor olarak Evet. kullandı. Ama onu da özel olarak seçmenin bir nedeni var mı Odysseus efsanesini? Tamamen şu aslında. Bu fikri işte bu hikayede biz Elçin'le senaryolaştırma üzerine çalışırken Elçin bana çok güzel bir şey söyledi. Hikayede bir kısım var. Canın başına gelen bir şey. Ve o başına gelen şey benim çok sorguladığım bir şeydi hayatta. Deneyimlerimden kaynaklı. Çok sorguladığım bir şey. Ve bunun başka bir yolu var mı acaba diye düşündüğüm bir şey. Ve bu mit de bunun başka bir yolu olduğunu gösteriyor. Evet. O yüzden o seçildi. Evet. Müthiş cevapladın. Yani hiçbir yere dokunmadan Evet ya. tebrik ediyorum. Çok seni. zordu. Vallahi. Anlatabildim. Ama ben anladım. Süper. İzlediğim için ben anladım. Bence İzledikten sonra siz de anlayacaksınız eğer izlemediyseniz. Hande'nin ne demek şifreler kırılacak izledikten sonra yavaş yavaş. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Dediğim gibi hani kendimizi iyi hissettiğimiz, özellikle yılbaşı gelirken böyle izleyeceğimiz, böyle mutlu mesut tabii ki can acıtan tarafları var. Hani bazı gerçeklerle karşılaşınca duvara çarpmış gibi oluyorsun filmde. Hani öyle Hayat gibi. bir hayat gibi aynen. Hani öyle de şeker pembe değil tabii ki her şey. Ama masal gibi, hayat gibi öyle bir yerden bakmışsınız. Ama son olarak sana Metin onu da sorayım. Buyurunuz efendim. Sen de hem çizgi romanla ilgileniyorum dedim. Hem sanatın farklı dalları hem sinemanın içi. Çünkü yazıyorsun da bence de iyi yazıyorsundur. Yani göstermiyorsun ama sen iyi yazıyorsundur. Hani yok mu hani bir gün şunu da yapabilirim. Kamera arkası, önü, yanı, sağ solu. Ya şöyle ben yani sahne önünden önce sahne arkasında yazarak başladım gerçekten bunu üniversite yıllarımda. Biraz yeni teknoloji, yeni medyanların oluşması beni heyecanlandırıyor. Ben mesela bir yandan bilgisayar oyunları, o bizim mesleğin o tarafa doğru da böyle bir kayacağını düşünüyorum. Çünkü 10 yıl sonra biz böyle şeyler yapabilecek miyiz ondan da tam olarak emin değilim. Yani yapıyor oluruz büyük ihtimalle ama bu kadar yaygın bir şekilde yapılıyor olur mu bilmiyorum. O yüzden daha teknolojiyi takip edip yeni alanlar bulmaya çalışıyorum. Yeni özgürlük alanları bulmaya çalışıyorum. Çünkü sinema da öyle doğmuş. Sinemayı da başlatanlar hani böyle ötekileştirilmiş insanlar en başında. Ben de biraz açıkçası kendimi de ötekileştirilmiş bir gibi hissediyorum genel olarak. Çocukluğumdan beri de böyle hissetmişimdir. O yüzden yeni yerlerde yeni özgürlük alanları buldukça bir şeyler yapacağım. Evet. Güzel cevap oldu. Yani Evet, bir şey dedin bekliyoruz. ama bir şey demedin. Bir şey yani net bir şey. Ama anladım. Kendine alan açtığın, özgür hissettiğin her yerde olabilirim. Olacağım. Evet olacaksın, olmalısın da bence. Teşekkür ederim. Hande sana son olarak sen sanatın pek çok dalıyla ilgileniyorsun. Hani evet hikaye kısmı, senaryo kısmı, hani sinema kısmından böyle ilerliyoruz. Resimle nasıl gidiyor? Ben Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde okuyorum. Ve 9 yıl ara verdim. Af çıktı, öyle döndüm. Şu an işte 2 sene oldu döneli. Yetenek sınavıyla girdim. Benim için hani öyle bir şey ki o yetenek sınavıyla akademiye girebilmek çok büyük bir şey ve ben bunu elimden gitsin istemediğim için tekrar döndüm. Hayatta en sevdiğim şey resim yapmak, çizmek, işte bahar etmek, bir şey üretmek. O yüzden hani şu anda da bir atölyem var. Kendi kendime çizimlerimi yapıyorum. Çok seviyorum. Bir de bir yandan okula döndün Evet. orada Mimar yandan Sinan'da çok devam. Hiç kolay bir uğraşıyorum. okul değil. Girmek de zor. Çok. Evet, mezun hiç olmak da kolay bir zor. okul değil. O yüzden umarım bitirebilirim, umarım mezun olabilirim. Çünkü devamsızlık diye bir şey de var. Çalışma şartlarında biraz zorlanıyorum açıkçası.
Ama elimden geldiğince hocalarım destek oluyor. Öyle bitireceğim umarım. Var mı hedefine? Biraz ben okula fokuslanacağım. Hani Denedim. mutlaka... İlk sene, döndüğüm ilk sene yaptım onu. Ama son zamanlarda değil artık. Evet. Evet ama çok güzel şeyler çıkacağına eminim. Neticede o okulda olmak da çok güzel Evet. bir şey ama bir şekilde biteceğini de düşünüyorum. Bitmese de olur. Evet. Ben sadece hani sevdiğim bir yerde, sevdiğim okulumda olmak istedim tekrar. Evet, ne güzel, ne güzel. Ama daha farklı alanlarda da yol alacağını görüyorum zaten gözlerine. O hikaye anlatıcılığını sevdin. Bu resimle mi olur, masalla mı yoksa senaryoyla mı bilmiyorum ama ya kameranın önündesin zaten sürekli. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Bu röportaj için. Çok röportaj vermediniz bu süreçte. Hani daha büyük ihtimalle az konuşalım, öz konuşalım istediniz. O yüzden hani Aysun Öz'e başka şeylere konuk olduğunuz için çok teşekkürler. Her zamanki gibi çok Hikayenin- naziksiniz. Evet. Bir yerinden ben de girmiş oldum. Bir küçücük de olsa İyi ki paydaş bize eşlik olmuş gibi ettiniz. hissediyorum. Çok O sağ yüzden olun. mutluyum ben de. Sağ olun, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Yolunuz da çok çok açık olsun. Filmin de yolu çok açık olsun. Yeni hikayelerde, yeni masallarda, yeni projelerde görüşürüz. Umarım görüşürüz. Görüşeceğiz. Çok teşekkür ederim. Görüşeceğiz. Senin hikayende o zaman. Evet, Bakalım. Metin'inkiler de. Ama Metin, Hande de seninkinde olacak, öyle dedi. Ben çok isterim. Ben bir söz aldım. Evet. Metin ne isterse ben orada olurum. Böylece bu sözler de burada Evet. kayıtlara geçti. Kamerayı taşıyayım Metin. Deli misin? Her ya? şey. Sonsuz kredi Metin'e. Kamerayı taşıtmayalım sana. Öyle bir şey. O kadar da değil. Teşekkür ederim. Ben taşırım. Çok kibarsın. Ben de gelirim ucundan tutarım, hiç şey değil, sorun değil. Gazeteci rolü olabilir. Tamam. Tamam. Gelirim, kapını çalarım. Vallahi ben istiyorum, Tamam. bekliyorum. Geçenlerde bir teklif geldi ama Prag'a gidiyordum, kabul edemedim. be. Evet, olmadı ama Olur içimde yine. kaldı. Benim için İnşallah daha bir iyi gün oldu. Ama olacak. Çok çok sevinirim. Çok mutlu olurum yani. Tamam. Evet, bizden bu haftalık bu kadar. Çok keyifli bir röportaj izlediniz. Film de aynı şekilde çok keyifli, çok naif. Özellikle yılın şu zamanı çok iyi gelecek. Hani biraz da böyle keyfiniz kaçtıysa daha da iyi gelecek. Önümüzdeki hafta Aysun Öz'le başka şeylerde buluşuyoruz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.